şu an dünyadaki tarım arazilerinin yetersizliğinden falan endişe ediyorsanız, ortada oldukça sarsıcı bir tablo var. Kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Yani kendi hayatınızda veya işinizde kısıtlı kaynaklarla nasıl daha fazlasını yaparım diye düşünüyorsanız, bugün konuşacağımız konu tam size göre diyebilirim. Bence de. Çünkü vereceğimiz örnek gerçekten ufuk açıcı. Düşünsenize, Türkiye'deki Konya Ovası'ndan bile daha küçük bir yüz ölçümüne sahip olan Hollanda'nın nasıl olup da Amerika'dan sonra dünyanın en büyük ikinci gıda ihracatçısı olduğunu konuşacağız bu derinlemesine incelemede. Sayılara ve haritaya baktığınızda gerçekten bir tezatlık var ortada. Yani küçücük bir kara parçası, sürekli bulutlu bir iklim, Aynen, güneş yok doğru düzgün. evet ve dünyanın beslenme zincirinin en tepesindeki iki aktörden biri. Bunun arkasında yatan şey bir mucize falan değil, tamamen bir sistem tasarımı. Bu sistemin nasıl çalıştığını masaya yatırıyoruz bugün. Akademik makalelerden tutun da tarihi kayıtlara kadar bir yığın kaynağı taradık. Amacımız bu küçük ülkenin bilim ve tarih harmanıyla nasıl böyle bir deve dönüştüğünü deşifre etmek. Ve bu yolculukta o büyük resmin arkasındaki neden ve nasıl sorularını benimle birlikte aydınlatacak rehberimiz, uzmanımız da yanımda. Hazırsanız bu yüksek teknoloji harikası tarım modelini anlamak için önce biraz geçmişe 16. yüzyıl Hollanda altın çağına dönelim diyorum. Tabii en doğru başlangıç noktası orası olur. Çünkü okuduğum metinlerdeki en çarpıcı detay şu oldu benim için, coğrafya bu insanları tabiri caizse işbirliği yapmaya mecbur bırakmış. O dönemde ne değişti de bu zihniyetin temelleri atıldı? Şimdi her şeyden önce büyük bir sermaye ve beyin göçünden bahsetmemiz gerekiyor. 1585 civarında güneydeki ticaret merkezleri, mesela Anvers falan, İspanya'nın eline geçince Oradaki zenginler kaçıyor mu? aynen öyle zengin tüccarlar kuzeye sığınıyor. Sadece onlar da değil, Avrupa'nın farklı yerlerinden baskı gören vizyoner, eğitimli gruplar Hollanda'da toplanıyor. Bir nevi beyin göçü merkezi oluyor yani. Kesinlikle. Bu da inanılmaz bir ticari zeka birikimi yaratıyor içeride. Hollanda Doğu Hindistan şirketinin temelleri de bu dönemde atılıyor zaten. Ama tarım açısından asıl kırılma noktası ticaret yollarının açılmasıyla oluyor. Şu tahıl ithalatı meselesi değil mi? Evet, ta kendisi. Baltık ülkelerinden ve Rusya'dan çok ucuza tahıl getirmeye başlıyorlar. Ama burada benim aklıma takılan bir şey var. Dışarıdan ucuz tahıl gelince normalde ne beklersiniz? Yerel çiftçi iflas eder ya da devlet sınırları kapatır falan. Korumacı bir politika izlerler, evet. Peki onlar ne yapıyor? Mükemmel bir ekonomik manevra yapıyorlar açıkçası. Hollandalı çiftçi o ucuz tahılla fiyat rekabetine giremeyeceğini anlıyor anında. Toprakla inatlaşmak yerine stratejiyi değiştiriyorlar. Diyorlar ki madem dışarıdan bu kadar ucuza buğday geliyor, Ben niye bunu yetiştireyim ki? aynen neden uğraşayım? O tahılı alıp hayvan yemi olarak kullanmaya başlıyorlar. Yani geleneksel tahıl tarımından vazgeçip katma değeri çok daha yüksek olan süt ve et ürünlerine yöneliyorlar. Vay canına. Yani dezavantajı resmen bir fırsata çeviriyorlar. Ucuz tahılı ineğe yedirip pahalı tereyağı ve peynir olarak İngiltere'ye satıyorlar. Mantığı ta o zamanlardan başlıyor işte. Çok zekice. Ama işin sosyolojik boyutu çok daha derin. Çünkü bu ticari zekanın geliştiği topraklar aslında bildiğiniz sular altında kalmaya çok müsait bir coğrafya. Evet, deniz seviyesinin altında bir ülkeden bahsediyoruz sonuçta. Kaynaklarda da sürekli karşıma çıkan bir şey var. Polder modeli. Meşhur polder modeli. Evet, orta çağ kadar uzanıyormuş. Bunu biraz açalım mı? Nedir bu polder tam olarak? Tabii. Polder, denizden veya göllerden setler çekilerek, suyu boşaltılarak kazanılmış arazi demek. Yani Hollandalılar yüzyıllar boyunca denizi o hendeklerle, setlerle geri iterek kendilerine tarım alanı yaratmışlar. Toprak üretiyorlar resmen. Bir nevi, ama bu alanlar doğal olarak sürekli su baskını tehdidi altında. Suyu sürekli dışarı pompalamak zorundalar. Hani o meşhur yel değirmenleri var ya kartpostallarda gördüğümüz. Evet, un öğütmek için değil mi onlar? Hayır, işte asıl amaçları tahıl öğütmek falan değil, o suyu tahliye etmek. Hadi ya. Çok ilginç. Yani şunu anlamaya çalışıyorum.
Bu sadece mühendislik bir çözüm değil o zaman. Suyu tahliye etmek için herkesin ortak hareket etmesi lazım. Kesinlikle öyle. Suyun tahliyesi soylu köylü, zengin fakir dinlemiyor ki. O pompaların inşası ve bakımı için herkes masaya oturmak zorunda, ortak karar almak zorundalar. Maliyeti de paylaşıyorlar tabii. Aynen öyle. Birlikte çalışmazlarsa kelimenin tam anlamıyla hepsi boğulacak çünkü. Ya bu durum bana şey gibi geldi. Hani okul yıllarındaki o sinir bozucu grup projeleri vardır ya. Hı hı. Evet. Gruptaki bir kişinin bile işini yapmaması halinde bütün projenin çökeceği o ödevler, burada tek fark, proje çökerse herkesin evi sular altında kalıyor. Harika bir benzetme. Gerçekten durum tam olarak bu. Peki, sadece hayatta kalmak için geliştirilen bu zorunlu uzlaşma kültürü nasıl oldu da bugün modern ticari rekabetin en büyük silahı haline geldi? Hatta okullarda falan ders olarak okutuluyormuş sanırım. Çünkü bu hayatta kalma mekanizması yüzyıllar içinde Hollanda'nın o kültürel DNA'sına işledi. Bugün Polder modeli dediğimiz şey, işverenlerin, işçi sendikalarının ve devletin masaya oturup uzlaşması demek. Kimse %100 kendi istediğini alamıyor Ama herkesin kabul edebileceği bir orta yol bulunuyor. Sistemin çökmesini engelleyen o ortak noktada buluşuyorlar işte. Ve bu zihniyet tarımsal iş yapılarını, özellikle de kooperatifleri doğrudan şekillendiriyor. ya şu kooperatifler konusuna gelirsek, rakamlar beni gerçekten şoke etti. Avrupa'da tarım kooperatiflerinin pazar payı ortalama %40 civarındayken Hollanda'da %70'lere ulaşıyor. inanılmaz bir oran. Bunu ilk okuduğumda şey diye düşündüm. Tamam, uzlaşma kültürleri var, bir araya gelip her şeyi ortak yapıyorlar falan. Kafamda böyle bir sürü çiftçinin devasa bir salonda traktör fiyatından tohuma kadar her şeyi tartıştığı bir ortam canlandı. Klasik kooperatif mantığı. Evet. Ama sistem hiç de öyle işlemiyormuş, değil mi? İşlemez tabii. O bahsettiğiniz yapı diğer ülkelerdeki klasik çok amaçlı kooperatifler. Orada içeride bir sürü farklı ses, farklı çıkar çatışması olur. Hem tohum satılır, hem ürün alınır falan. Kredi de verirler hatta. Aynen öyle. Çok karışık. Ama Hollanda tek amaçlı. Yani tamamen homojen kooperatifler kurmuş. Sadece tek bir ürüne odaklanıyorlar yani. Evet, sadece şeker pancarı işleyen veya sadece süt işleyen devasa kooperatifler düşünün. Mesela 2008'de kurulan Friesland Campina kooperatifi var. Çok büyük bir marka o. Dev bir yapı ve içerideki herkes süt üreticisi. Hal böyle olunca yönetim kurulunda alınan bir karar sadece sütün nasıl daha iyi işleneceğiyle ilgili oluyor. Tabii herkesin derdi aynı sonuçta. Aynen. Karar alma süreçleri inanılmaz hızlı işliyor, maliyetler düşüyor ve lobi güçleri muazzam bir boyuta ulaşıyor. Herkes aynı gemide olduğu için enerji çatışmaya değil tamamen verimliliğe harcanıyor. Anladım. Peki, çiftçiler kendi aralarında süper organize. Ancak işin içinde bir de devlet ve üniversiteler var. Şu ünlü altın üçgen yapısı. Evet, devlet, akademi ve özel sektör. Yani normalde ortaya çıkacak şey tam bir kabustur. Kesinlikle kağıt üzerinde öyle duruyor. Ya bir patates ekmek için bile 10 yıllık bir rapor falan beklenir gibi geliyor bana. Nasıl oluyor da bu kadar çok farklı sesin olduğu bir üçgende bürokrasi hızı kesmiyor? Aksine 106 milyar dolarlık bir ihracat motoruna dönüşüyorlar. Dışarıdan bakıldığında çok haklı bir şüphe bu. Ancak az önce konuştuğumuz o polder zihniyetini hatırlayın. Amaç başından beri sistemin batmamasını sağlamak. Altın üçgende herkesin rolü inanılmaz net belirlenmiş. Nasıl yani? Görev dağılımı mı yapıyorlar? Şöyle düşünün, Hollanda'da tarımsal Ar-Ge yatırımlarının %55'i doğrudan ticari kesim, yani özel sektör tarafından finanse ediliyor. %55 çok ciddi bir rakam. Çok ciddi. Geri kalanı da devlet ve üniversiteler bölüşüyor. Burada akademinin rolü fil dişi kulesinden makale yazmak falan değil. Vaginel'in üniversitesi örneği tam burada devreye giriyor sanırım. Gıda Vadisi'nin kalbi diyorlar orası için. Kesinlikle. Vaginel'in dünyada tarım alanında hep bir numaradır zaten. Ama işleyişi bir okuldan çok özel sektörün sahada karşılaştığı sorunlara anında çözüm üreten dev bir laboratuvar gibi. Pratik çalışıyorlar yani. Evet, çiftçi veya kooperatif bir sorunla geliyor, üniversite araştırmayı yapıyor, özel sektör bunu ticarileştiriyor, devlet de bu yeniliğin önündeki yasal engelleri anında kaldırıyor.
Yani birbirinin gözünü oymak yerine 3 bacaklı bir tabure gibi birbirlerine muhtaçlar. Harika bir özet. Tam olarak öyle. Peki bu kağıt üzerindeki kusursuz felsefe toprağa, sahaya nasıl yansıyor? Kaynaklarda bir vizyondan bahsediliyor. Yarısı kadar kaynak kullanarak 2 kat daha fazla gıda. İnanılmaz iddialı bir hedef değil mi? Hem de nasıl? Ben bunu okuyunca uçsuz bucaksız açık tarlalar falan hayal ediyordum. Ama karşıma bayağı bildiğiniz bilim kurgu filmlerinden fırlamış akıllı tarım tesisleri çıktı. Evet, tarlalar yerine böyle 175 dönüme falan yayılan tamamen iklim kontrollü devasa sera kompleksleri düşünmeniz gerekiyor. Doğa koşullarına bağımlılığı neredeyse sıfıra indirmişler. Ya burada biraz durmak istiyorum. O devasa cam fanusların içinde 24 saat boyunca bitki büyüsün diye özel LED aydınlatmalar falan çalışıyor. Pembe ışıklar yayıyorlar hatta. Aynen. Şimdi güneşin yetersiz olduğu bulutlu bir ülkede bu devasa seraları lambalarla aydınlatmak ve sürekli ısıtmak korkunç bir enerji maliyeti demek. Doğru. İtalya'da, İspanya'da bedava güneşin altında yetişen domatesle bu kadar yüksek elektrik faturası olan bir seradan çıkan domates nasıl rekabet ediyor? Bu bana ekonomik olarak çok mantıksız geldi açıkçası. Eğer klasik enerji tüketimiyle düşünürseniz kesinlikle mantıksız. Yani dışarıdan doğalgaz alıp yaksalar batarlar. Sistemin dahiyane tarafı da zaten bu maliyetleri nasıl sıfırladıklarında gizli. Nasıl sıfırlıyorlar ki? Seraları ısıtmak için ülkenin altındaki jeotermal akiferleri, yani yeraltı sıcak su kaynaklarını kullanıyorlar. Ama asıl inanılmaz olan mekanizma karbon döngüsünde. Nasıl bir döngüden bahsediyoruz? Şöyle, seralardaki diğer ihtiyaçlar için çalışan jeneratörlerin ürettiği atık karbondioksiti atmosfere öylece salmıyorlar. Ne yapıyorlar? Depoluyorlar mı? Hayır, bu atık gazı yakalayıp bitkilerin fotosentezini hızlandırmak için doğrudan seraların içine pompalıyorlar. Yok artık. Gerçekten mi? Evet, yani enerji üretirken ortaya çıkan zararlı atık domatesin daha hızlı büyümesini sağlayan bir gübreye dönüşüyor resmen. Maliyet dediğimiz şey bir anda verimlilik arttırıcı bir girdiye dönüşüyor. Vay canına. Bu müthiş bir optimizasyon. Peki ya su meselesi? Tarımın en büyük belası sonuçta. O konudaki rakamlar daha da çarpıcı. Evet, okuyunca aklım başımdan gitti. Açık alanda normal yöntemlerle yetiştirilen 1 kilo domates için dünyada ortalama 60 litre su harcanıyor. Hollanda aynı 1 kilo domatesi yağmur suyunu da kullanarak 15 litreden aza mal ediyormuş. Hatta bazen çok daha aza. %90'lık bir su tasarrufu bu. Bunu sadece serada kalarak mı başarıyorlar? Hayır, bunu toprağı tamamen devreden çıkararak başarıyorlar. Topraksız tarım yani. Bırakılmıyor, damla damla doğrudan bitkinin köküne tam ihtiyacı olduğu anda veriliyor. Fazla su sistemde filtrelenip tekrar başa dönüyor. Peki bitki topraktan alacağı minerali nasıl alıyor? Onu da köklerle simbiyotik yaşayan özel bakteriler ve solüsyonlarla çözüyorlar. Milimetrik, kusursuz bir hesaplama var ortada. Anladım. Ama şöyle bir risk yok mu? Milyonlarca euro yatırım yapılan bu steril kapalı sistemlere dışarıdan sızacak tek bir zararlı böcek bütün hasadı mahvedebilir. Bu riski nasıl yönetiyorlar? Seranın içini sürekli tarım ilacıyla mı yıkıyorlar? İşte en büyük yanılgı bu. Tam aksine kimyasal kullanımını radikal şekilde düşürmüş durumdalar. Tarım ilacı sıkmak yerine biyolojik mücadele dedikleri bir yöntem uyguluyorlar. O nasıl oluyor? Örneğin domateslere zarar veren belirli haşereler var, değil mi? Seralara o haşerelerin doğal düşmanı olan yırtıcı akarlar salıyorlar. Mesela Phytoseiulus persimilis diye mikroskobik canlılar var. İnanılmaz gerçekten. Yani bitkileri korumak için kimyasal bombalar atmak yerine tarlaya mikroskobik bir paralı asker ordusu indiriyorlar resmen. Kesinlikle harika bir benzetme. Doğal bir denge unsuru yaratıyorlar içeride. Tozlaşma işlemi için de aynı şey geçerli. Arılar falan mı kullanılıyor? Evet, insan eliyle uğraşmak yerine seralara yüzlerce arı kovanı yerleştiriliyor. Arılar kendi doğal işlerini yapıyor. Bu sayede yapay yöntemlerin yarı maliyetine meyve veriminde %20-30 artış sağlıyorlar. Sadece bitkilerde mi bu döngüsel yaklaşım var peki? Hayır, hayvancılıkta da var. Mesela hayvan yemi için binlerce kilometre öteden soya ithal etmek yerine kendi içlerinde böcek proteini, özellikle de çekirge üretiyorlar. Çekirge mi? Neden çekirge?
Çünkü çekirgeler aynı büyüklükteki bir araziden soyanın 150 katı daha fazla protein sağlayabiliyor. Yok artık. 150 kat. Buraya kadar anlattıklarınız gerçekten muazzam bir mühendislik başarısı. Ama dürüst olmak gerekirse bana biraz donanım meselesi gibi de geldi. Nasıl yani? Yani eğer bu sistem bu kadar kusursuzsa, dünyadaki diğer ülkeler, parası bol olanlar falan neden sadece bu teknolojiyi kopyalayıp kendi ülkelerinde uygulamıyorlar? Eksik olan parça ne burada? Çok güzel bir soru ama sadece camı ve lambayı kopyalamak dünyanın en hızlı bilgisayarını alıp içine işletim sistemi yüklememeye benzer. Yazılım eksik diyorsunuz. Alabilirsiniz. Ama o seranın arkasındaki asıl gücü, o zihinsel yazılımı kopyalayamazsınız. Wageningen'deki binlerce bilim insanının o anlık veri işlemesi, kooperatiflerin sıfır atıklı lojistik ağını ve en önemlisi o en başta konuştuğumuz poldruzlaşma kültürünü bir günde başka bir ülkeye entegre edemezsiniz. Doğru. Kültür kopyalanamaz. Hollandalılar için tarım toprağa tohum atıp yağmur beklemek değildir. Tarım, bildiğiniz devasa bir veri yönetimi ve yüksek teknoloji endüstrisidir. Bu da bizi o muazzam küresel tedarik zinciri meselesine getiriyor sanırım. Yani sadece kendi topraklarında ürettikleriyle yetmiyorlar sonuçta. Veriye baktığımda tarımsal arazilerin sadece %10'u tahıla ayrılmış, Evet, çok küçük bir oran. %54'ü meralara yani hayvancılığa ayrılmış. Fakat asıl ilginç olan hiç üretmedikleri veya çok az ürettikleri ürünlerdeki o küresel hakimiyetleri. Karşılaştırmalı üstünlük teorisi diye bir şey var ekonomide. Onu dünyada en iyi uygulayan ülke olabilirler. Kendi ikliminde neyi en az maliyetle en yüksek kalitede yapabiliyorsa ona odaklanıyor. Ama bir yandan da küresel bir ticaret merkezi olarak çalışıyor. Kakao örneği bunun en net kanıtı galiba. Ya o soğuk, bulutlu Hollanda'da bir gram bile kakao yetişmiyor sonuçta. Yetişmesi imkansız zaten. Ama adamlar dünyanın en büyük çikolata ve kakao ihracatçılarından biri. Şimdi dışarıdan ucuza alıp paketleyip pahalıya satıyorlar desem, bu basit alsat işini herkes yapar. Nasıl oluyor da hiç yetiştirmedikleri bir üründen milyarlarca euro kazanıyorlar? Bu duruma yeniden ihracat yani re-export diyoruz ve mekanizması basit bir etiketlemeden falan çok daha karmaşık. Fil dişi sahili veya Gana gibi yerlerden devasa gemilerle ham kakao çekirdeği ithal ediyorlar. Sonra Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam Limanı'nın lojistik hızını kullanarak bu ürünleri anında devasa işleme tesislerine alıyorlar. İşte bahsettiğimiz o katma değer tam burada devreye giriyor. O sahip oldukları ileri teknoloji pres makinalarıyla o ham çekirdekten kakao yağını dünyadaki herkesten daha verimli ayrıştırıyorlar. Daha az fire veriyorlar yani. Kesinlikle. Yani mesele ürünü ucuza almak değil, o üründen çıkarılabilecek maksimum değeri çıkaracak teknolojiye sahip olmak. Anladım. Onu işliyor, arındırıyor ve dünyanın en kaliteli çikolatası olarak devasa bir karla geri satıyor. Aynen öyle. Rakamlara yansıyan kısmı da şu, ithal ettikleri 63 milyar dolarlık dış kaynaklı tarım ürününü sadece işleyerek ve teknoloji katarak ekonomilerine devasa bir ihracat geliri olarak sokuyorlar. Dünya çapında 40'tan fazla ülkede tarımsal ticari ataşeleri varmış. Evet, sürekli veri topluyorlar sahadan. Yani dünyanın hangi köşesinde neye ihtiyaç var, neyin fiyatı artacak, anlık takip edip kendi üretimlerini buna göre ayarlıyorlar o zaman. Tam bir veri merkezi gibi çalışıyorlar zaten. Gelen pazar analizlerine göre Hollanda'daki seralarda falan ürün planlaması haftalık hatta günlük güncelleniyor. Biliyor musunuz, Hollanda'nın domatese, kakaoya falan bu yaklaşımını okurken zihnimde sürekli başka bir Hollandalı şirket canlandı. ASML, Ah, mikroçip üreten teknoloji devi. Çok doğru bir benzetme bu. değil mi? ASML, bugün dünyanın en gelişmiş bilgisayarları için o mikroçiplerin üretilmesini sağlayan atomik seviyede makineler yapıyor. Ya 1000 metrekare topraktan milimetrik hesaplarla en yüksek domatesi almaya çalışmakla silikon bir plaka üzerinde nanometre ölçeğini milyarlarca transistör sığdırmak, ikisi tamamen aynı zihniyetin ürünü gibi geldi bana. Çok güçlü bir tespit bu. Gerçekten de öyle. Suyun her damlasını, enerjinin her jülünü optimize etme saplantısı var adamlarda.
O sular altında kalmamak için verdikleri mücadele onlara bu optimizasyon zekasını kazandırmış sanırım. %100 katılıyorum. Ortalama bir Hollandalı mühendisin de, sera yöneten bir çiftçinin de zihinsel haritası kısıtlı alanda maksimum verim üzerine kuruludur. İster devasa bir çip cihazı inşa etsinler, ister serada tarım yapsınlar, o sıfır hata felsefesi ortaktır onlarda. O zaman bütün bu resmi toparlayıp bir özet yapalım. Hollanda'nın tarımdaki bu başarısı öyle uçsuz bucaksız topraklardan ya da doğal kaynaklardan falan gelmiyor. Hayır, hiç alakası yok. Bu başarı o meşhur polder uzlaşma kültüründen, altın üçgenin kusursuz işbirliğinden ve bilimi tarlanın merkezine koyan o acımasız verimlilik arayışından geliyor. Mesele neye sahip olduğun değil, elindekini hangi akılla, hangi sistemle işlediğin aslında. Bizi dinleyenler için çıkarılacak en net ders de şu olsa gerek, kendi hayatınızda veya işinizde elimde yeterli kaynak yok, bütçem kısıtlı diye şikayet ettiğinizde haritadaki o küçük ülkeyi hatırlayın. Önemli olan kaynakların çokluğu değil, o kaynakları işleyecek doğru sistemi kurgulayabilmektir. Kesinlikle. Eğer doğru sistemi kurarsanız, o dezavantajlarınızı dünyanın en büyük rekabet avantajına dönüştürebilirsiniz. Tıpkı ucuz tahıldan kaçıp peynir devi olmaları gibi. Çok doğru. Bu aydınlatıcı analiz ve sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ancak kapatırken dinleyicilerimizin zihnini biraz kurcalayacak, üzerine düşünmeye değer bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Rakamlar yalan söylemez. 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusu 10 milyara dayanacak ve insanlık sadece hayatta kalabilmek için son 8.000 yılda ürettiğinden daha fazla gıda üretmek zorunda kalacak. İnanılmaz bir baskı bu. Gerçekten öyle. İklim krizi ensemizdeyken Hollanda bize çamurdan doğan bir teknoloji harikasıyla doğadan bağımsız sistemlerde bu işin yapılabileceğini kanıtladı. Fakat bu durum bizi felsefi bir çıkmaza da sürüklüyor. Tüm dünya ülkeleri mecburen bu yüksek teknolojili, topraksız laboratuvar benzeri tarıma geçtiğinde binlerce yıldır kültürümüzü şekillendiren o geleneksel toprak ve çiftçi kavramına ne olacak? Çok derin bir soru. Geleceğin çiftçisi, elleri topraklı, havaya bakıp yağmur bekleyen biri mi olacak, yoksa sadece klimalı bir odada veri analizi yapan bir sistem mühendisi mi? Toprağa değmeden gıda üretilen bir dünyada, tarımın o kadim ruhu nerede kalacak? Bu soruların cevabını kendi içsel araştırmalarınız için size bırakıyoruz. Merak etmeye devam edin.